Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü videomda günlük hayatta aksesuar olarak kullanabileceğiniz ya da hediye fikirleri olarak değerlendirebileceğiniz tığ işi makrome ipten bilezik yapılışını anlatacağım. Umarım sizler için faydalı bir video olur. Anlatımını yapacağım tığ işi bilezik deseninde 3 numara makrome ip kullanacağım arkadaşlar. Dilerseniz koton ipleri 2 ya da 3 kat yaparak da örebilirsiniz. Tığ numarası olarak ise 4 milimetre ile bileziği öreceğiz. Desteğinizi göstermek adına kanalıma abone olarak videomu beğenip düşüncelerinizi yorumlar bölümünde belirttiyseniz haydi vakit kaybetmeden bileziğin yapılışına başlayalım. Bileziğin yapılışına ilk düğümü attıktan sonra zincir yaparak başlayacağız ve bileziği yapacağınız kişinin buradaki bilek ölçüsü genişliği boyunca zincir yapabilirsiniz. Ben toplam 50 zincir yapacağım. Evet, 50 zinciri yaptım ve yapmış olduğum bu zincirin uzunluğu yaklaşık 22 santimetre. Buradaki zincir uzunluğunu ayarlarken bilekten aşağıya doğru olan nokta birbiriyle örtüştüğü zaman ölçü tam olarak ulaşmış demektir. El bileğinize ölçerek zincir sayısını ayarlayabilirsiniz. Ve zincirin yönünü hiç bozmadan ilk yapmış olduğumuz düğümün içerisine kayma dikişi yaparak burayı birleştirelim. Şimdi yapmış olduğumuz tüm zincirlerin içerisine sıra sonuna gelene kadar kayma dikişi yapacağız. Sıra sonuna gelene kadar yan yana kayma dikişlerini yaptım ve son zincirin içerisine de 50. kayma dikişini yaparak sırayı tamamlıyoruz. Bakın burada ilk yapmış olduğumuz kayma dikişini ikinci sırada mutlaka atlıyoruz. Yoksa burayı yaparsak ilmek artırması yapmış oluruz. Sonraki dikişe geçerek arka taraftaki değil ön taraftaki ilmeğin tepesinden başlayarak sıra sonuna gelene kadar yan yana kayma dikişleri yapacağız. Bakın arka taraf değil, ön taraf. Sıra sonuna kadar kayma dikişlerini yaptım ve bakın burada ilk düğüme atmış olduğumuz ipin olduğu noktaya geldiğimiz zaman sıranın sonuna gelmiş demek oluyoruz. Farklı hiçbir işlem yapmadan ve ilmekleri atlamadan sırayla yine alttaki tüm ilmeklerin tepesine kayma dikişi yaparak sıra sonuna kadar devam edeceğiz ve her sırada desen kendisini tekrar ederek yukarıya doğru yükselmeye devam edecek. Ve sıranın sonuna geldiğimiz zaman bakın bu nokta sıranın sonu olmuş oluyor. Farklı hiçbir işlem yapmadan yine tüm ilmekleri kullanarak kayma dikişi yapalım ve toplam 12 sıra olana kadar örmeye devam edelim. Başlangıç zincirinden sonra toplam 12 sıra ördüm arkadaşlar. Bakın başlangıç ipinden önce 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 sıra. Yine bu ipten sonra da toplam 12 sıra geldik ve son kayma dikişini yaptıktan sonra
bir miktar ip bırakarak keselim. Bu yapmış olduğumuz halkayı bu şekilde birleştireceğiz. Fakat birleştirmeyi yaparken desenin dış yüzünü bu şekilde içeriye doğru getirelim. Dış yüz bize bakar vaziyetteyken dikme işlemini gerçekleştireceğiz. Ve bu şekilde ikiye katlayalım. Şimdi karşılıklı ilmekleri kullanarak dikme işlemini yapacağız. Arka taraftaki ilmeğin iç tarafta bize bakan tarafı, ön taraftaki ilmeğin de arka kanadını alarak dikme işlemini sıra sonuna gelene kadar yapalım. Sıra sonuna gelene kadar bu şekilde dikme işlemini tamamladım arkadaşlar. Başlangıç zincirinde kalan ipi de bu alanı dikmeden önce iç kısımda ilmeklerin arasından gizledim. Ve son dikişi attıktan sonra buraya bir düğüm yaparak bileziğin iç kısmından tekrar bu ipi de gizleyelim ve keselim. Evet, şimdi bu dikmiş olduğumuz alan buradaki bileziğin iç kısmına gelmesi gerekiyor. O yüzden şu şekilde çevirme işlemini yapalım ve bunu tam orta noktaya dikişi getirecek şekilde elimizle bastırarak düzeltelim. Böylelikle bileziğin tüm yapım aşamalarını tamamlamış olduk arkadaşlar. Bu videoda anlatacaklarım bunlardan ibaretti. Umarım sizler için faydalı bir video olmuştur. Sonraki eğitim videosunda görüşene dek lütfen kanalıma abone olarak videomu beğenmeyi ve sevdiklerinizle paylaşmayı unutmayın. Hoşça kalın.